Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte kayısı reçeli hazırlayacağız. Evet, tarifime geçmek için ben hazırım. Sizler de hazırsanız buyurun tarifimize geçelim. Evet, burada 2 kilo kayısım var. Kayısılarımı çok güzel olacak şekilde yıkadım ve süzgecimin içine aldım. Şimdi çekirdeklerini çıkartalım. Bu şekilde. Hemen böyle yan taraftaki kabımın içine alıyorum. İçine çok güzel bakın arkadaşlar. Bazıları kurtlu olabiliyor. Kurtlu olan kayısılarınızı kullanmayın. Evet, bütün kayısılarımın çekirdeğini sizlere gösterdiğim gibi çıkartıp bitireceğim. Evet, bütün kayısılarımın çekirdeğini çıkardım. Şimdi ben kayısılarımı küçülteceğim arkadaşlar. Çünkü ben bu şekilde sevmiyorum. Sizler dilerseniz bu şekilde de reçelinizi yapabilirsiniz. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Kayısınızı alırken yumuşak olmamasına dikkat edin. Gayet elinizden geldiği kadar sert kayısıları alın. Neden derseniz pişerken kayısılarımız dağılmıyor ve pişme esnasında daha dayanıklı oluyor. Yumuşak kayısılarımız pişerken yumuşadığı için dağılıyor. Dağılmaması için dediğim gibi elinizden geldiği kadar sert kayısılar almaya çalışın. Evet, şimdi bütün kayısılarımı sizlere gösterdiğim gibi doğrayıp bitireceğim. Evet, bütün kayısılarımı sizlere gösterdiğim gibi doğrayıp bitirdim. Şimdi geçelim de ben 3 bardak şeker kullanacağım arkadaşlar. 1,5 bardağını tenceremin altına ilave etmiştim önceden. Kalan 1,5 bardağını da üzerine ilave ediyorum. Benim için yeterli geliyor 3 bardak şeker. Eğer sizler yetersiz gelir, biz çok şekerli seviyoruz diyorsanız 1 bardak daha fazlalaştırabilirsiniz şekerinizi. Yani 4 bardak şeker kullanabilirsiniz. Evet, şimdi tenceremin ağzını kapatıp dolabımın alt kısmına kaldıracağım. Bir gece kayısımı şekerimle bekletip sabahleyin pişireceğim reçelimi, bilginize. Evet, kayısımız bir gece dolabımızın alt kısmında bekledi. Gördüğünüz gibi kayısımız suyunu da tamamen vermiş. Şimdi ocağımın üzerine alacağım. Orta ateşte istediğim kıvama gelinceye kadar pişireceğim. Evet, reçelimiz kaynamaya başladı. Hemen böyle üzerinde biriken köpüğünü alıyorum. Kesinlikle bu köpüğünü sizler de alın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz kanavuzumuzun içine ilave ettiğimizde bozulma ihtimali çok yüksek reçelimizin, bilginize. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde reçelinizin üzerinden köpürmemesini istiyorsanız 1 yemek kaşığı tereyağı da ilave edebilirsiniz. Ben ilave etmek istemedim, bilginize. Evet, şimdi burada çeyrek limonumun suyunu çıkardım. Hemen reçelimin üzerine ilave ediyorum. Böyle bir karıştıralım. Sizler de muhakkak limon suyunuzu ilave edin arkadaşlar. Asla unutma gibi bir ihtimaliniz bile olmasın. Çünkü neden derseniz limon suyumuzu ilave etmediğimizde reçelimiz şekerlenecektir. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi reçelim biraz daha pişsin. Daha istediğim kıvamı almamış. Sonra ocağımın üzerinden alacağım. Evet, reçelimiz pişti. Çok da güzel bir tam ölçülü reçel tarifi oldu. Hemen şöyle göstereyim. Suyunu bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir reçel tarifi oldu ki kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yine belirtmek isterim ki hiçbir beğenmediğim tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bütün tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz.
Yine aklınıza takılan soru işaretleri olursa tariflerimle alakalı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Evet, şimdi kanavuzlarımızın içine ilave edelim. Yani kesinlikle kendim yaptım diye söylemiyorum. O kadar güzel bir reçel tarifi oldu ki gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evet, şimdi hemen ağzını sıkıca kapatalım. Evet, hemen bunu da belirteyim. Kesinlikle kapaklarınız yeni kapak olsun, eski kapak olmasın. Evet, hemen böyle ağzı aşağıya bırakıyorum. Hemen diğer kanavuzumuzu da dolduralım. Evet, yine sıkıca kanavuzumuzun kapağını kapatalım. Evet, hemen bunu da ağzı aşağıya bırakıyorum ve tamamen soğuduktan sonra dolabımın alt kısmında saklayacağım arkadaşlar. Evet, umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Bugünkü tarifim de buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.